Merhaba Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz fıstıklı krokodil şal modelini çalışacağız. Üçgen şal modeli arkadaşlar. Yapımı oldukça keyifli. Çok kolay bir model değil ama krokodil modeli biliyorsanız size göre çok kolay olacak bir model. Ben zaten birazdan şöyle yavaş yavaş göstereceğim. Hiç örgü örmesini bilmeyen arkadaşlar bile bu modeli rahatlıkla örebilecekler. Şöyle hemen tersini de göstermek istiyorum. Gerçekten çok şık, kullanmaya kıyamayacaksınız diyorum. Ve hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar kullandığım ip Alize Angora Gold simli şal ipi arkadaşlar. Kullandığım tığ numarası ise 1.75 milimlik tığ kullandım. Ama eliniz çok sıkıysa bu tığ tavsiye etmiyorum. 1.75 milimlik tığ çok sıkı ve çok sert olacaktır. Benim elim biraz gevşek olduğu için bununla örüyorum. Sizler eliniz normal ise 2.50 veya 3 milimlik tığ kullanabilirsiniz. İsterseniz hemen bu güzel modelin yapımına geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma halen abone değilseniz kanalıma abone olup videoyu beğenip altına da güzel yorumlar yazarsanız hem benim videolarımın devamlılığını sağlamış olursunuz ve bana da büyük bir destek olmuş olursunuz diyorum. Ve hemen bu güzeller güzelliği modelin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar yine aynı ipimi kullanıyorum ve yine aynı 1.75 milimlik tığımı kullanıyorum. İpime bir düğüm attım. 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. İlk çektiğim zincire battım. Şöyle sık iğne ile kapattım. Şurada minicik bir halka yapmış oldum. 3 zincir. Bir tane halkanın içine batarak ikili trabzan yapıyorum. Yan yana 2 tane ikili trabzan yapmış oldum. 2 zincir. Tekrar halkanın içine batıp 2 tane ikili trabzan. 3 zincir. 1, 2, 3. Tekrar halkamın içine batıp 2 tane ikili trabzan. 2 zincir. Halkamın içine batıp 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. Şöyle göstermek istiyorum. Şurada köşelerimiz ve modelimizi yapacağımız tam orta bölümümüz. Burada 3 zincirle yükseliyorum. 1, 2, 3. Modelimi çevirdim. Ve bakın her zaman başta ve sonda köşelerimiz olacak. Köşeden başlıyorum. Köşemiz 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, tekrar aynı yere batıyorum. 2 tane ikili trabzan. Burada 1, 2 zincir çekiyorum. Tığın başını doladım ve 3 zincirlik şöyle yere batıyorum ve burada ikili bir trabzan yapıyorum. 2 zincir, tığın başını doladım, aynı yere battım, ikili bir trabzan. Şöyle ikili trabzanımı biraz uzatarak yapıyorum. Burada ilk modelimin yuvasını yapmış oldum. 2 zincir çektim ve köşe yapıyorum. Köşem 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, tekrar 2 tane ikili trabzan. 3 zincirle yükseliyorum. 1, 2, 3. Modelimi çevirdim. Yine köşemle başlıyorum. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir ve yine aynı yere 2 tane ikili trabzan. Evet.
Burada 3 zincirim var. 1, 2, 3 zincir çektim. Modelimi şu şekilde çeviriyorum. Bakın şuraya üçgen bir yuva yapmıştım. Tığın başını doladım. Şu üçgen yuvanın ilk trabzanına şöyle tığımı beline doluyorum. Buraya 7 tane ikili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Daha sonra bakın tığın başını doladım, tam şuraya 3 tane. 1, şöyle battığım yeri göstereyim. 2, tekrar aynı yere 3. Bakın şöyle geldik. Bakın burada üçgen yuvamın diğer trabzanı var. Hemen şöyle çevirerek oraya geçiyorum. 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın şu şekilde tekrar modelin arkasını çeviriyorum. Bakın bu şekilde 3 zincir, tığın başını doladım, kenar bölümümü yapıyorum. 1, 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı bölüme 2 tane ikili trabzan. Köşelerimiz hep aynı şekilde ilerleyecek. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Modeli çevirdim. Bakın şu şekilde tekrar köşe ile başlıyorum. Köşemiz aynı, 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. Şöyle. Şimdi burada 3 tane zincirim var. 1, 2, 3. Hemen önümdeki zincire sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3. Tığın başını bir kez doladım ve şurada tam ortaya 3 tane fıstık yapacağım. Aralarına 3 zincir çekerek. İlk fıstığımı yapıyorum şöyle uzatarak. 1, 2, 3, 4 ve 5. Fıstığımı 2 kere de kapatıyorum. 3 zincir, tekrar aynı yere bir fıstık daha. 2, 3, 4, 5. 2 kere de kapattım. 3 zincir. Tekrar aynı yere 3. fıstığımı yapıyorum. 2, 3, 4 ve 5. 2 kere de kapattım. Şöyle görünmesi gerekiyor. Modelimiz ortaya çıktı zaten. Hemen burada 3 zincir çekiyorum. Bakın buradaki zinciri atlamıyorum. Hemen buraya 3 zincirimi sabitledim. 1, 2, 3 zincir çektim ve köşemi yapıyorum. İki zincir, tekrar 2 tane ikili trabzan. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde olacak. Şimdi bir üst sıraya da 2 tane model yapacağız. Tekrar köşe ile başlıyorum.
Eğer elimi yine hep çok hızlı örüyorsun diyor bazı takipçilerim. Yine elimi hızlı buluyorsanız arkadaşlar, hemen sağ üst köşede 3 tane nokta var. Oradan videoyu yavaşlatabilirsiniz istediğiniz kadar. Evet, burada yine 3 zincirim var. Hep 3 zincir arkadaşlar. 3 zincir çektim. Önümdeki kutucuğa şöyle sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 zincir. Önümdeki kutucuğa sabitliyorum. Daha sonra bakın, şöyle fıstıklarımın iki arası var. İlkine battım. 3 tane sık iğne. 1 2 3. Hemen diğer bölüme geçiyorum. 3 tane sık iğne. 1 2 ve 3. Şöyle göstermek istiyorum. Daha sonra hemen yandaki boşluğa atlıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir. Önümdeki boşluğa battım. Sık iğne. 1 2 3 zincir ve köşemi yapıyorum. Köşemiz hep aynı şekilde. Ben köşeyi bitirip dönüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, kenar bölümümü bitirdim. Şimdi artık bir üst sıradaki yuvalarımızı yapacağız. Burada 1 2 3 zincir çektim. Tığın başını doladım. Bakın şurada 2 tane yuva var. Tam ortasında da sık iğnem var. Şöyle göstermek istiyorum. Hemen o sık iğneye battım. Tam ortasına batalım. Şöyle ilmeği uzatarak ikili trabzan. 2 zincir. Tekrar aynı yere batıyorum. İlmeği uzatarak bir ikili trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bakın hemen şurada 3 tane sık iğnem var. Tam ortaya batıyorum. Şu şekilde. 1 2 3 zincir çektim. Hemen diğer 3 tane sık iğnenin ortasına batıyorum. Sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Bakın burada da yine 2 tane yuva var. Ortada sık iğnem var. Hemen o ortaya batıyorum sık iğneye. Bir tane ikili trabzan, 2 zincir ve tekrar aynı yere batarak ikili trabzan yaptım. Bakın 2 tane yuvamız olmuş oldu. 1 2 3 zincir çektim ve köşemi yapıyorum. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Modelin üstüne model gelmemesi gerekiyor arkadaşlar. Hep yuvalarımızı modelin olmadığı yerlere yapıyoruz. Model üst üste gelmemesi için ben köşeyi bitirip dönüyorum. Köşemi bitirdim. Bakın burada 1 2 3 zincir çekiyorum ve yine krokodilimi yapacağım. Modelimi şöyle çeviriyorum önüne doğru. Tığın başını doladım. Bakın yuvam burada. Hemen ilk trabzanını beline doladım ve 7 tane ikili trabzan. 2 3 4 5 6 ve 7. Hemen nereye batıyorduk? Burada. Bakın şöyle açarak göstermek istiyorum. Bakın. Şuraya batıyorum. Batıyorum ve buraya da 3 tane ikili trabzan. 2 ve 3. Tığın başını doladım. Bakın hemen karşısındaki trabzanın beline doluyorum. 1 2 3
4, 5, 6, 7. 3 zincir, 1, 2, 3. Modelin tersini çeviriyorum. Şöyle tam göstermek istiyorum. Bakın tam ortada. Şöyle yuvama sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar modeli şu şekilde çeviriyorum. Bakın üçgen yuvam burada. Yine aynı yöntemle bakın ilk trabzanın beline doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın şöyle batacağım yer zaten belli. Bakın şuraya batıyorum. Birinciyi yaptım. Şöyle göstererek yapmak istiyorum. İkinciyi yapıyorum. Üçüncü. Daha sonra modelimi şu şekilde çevirdim. Bakın hemen karşımda ikili trabzan. Hemen beline dolayarak ikili trabzanı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 zincir. Modelin tersini bana bakacak şekilde çevirdim ve köşemi yapıyorum. 1, 2, 2 zincir. 2 tane ikili trabzan. 1, 2, 3. Zincirimi çektim ve şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bakın bir üstteki krokodillerimi de yapmış oldum. Şimdi burada yine kesmeden şöyle şurada hemen yapayım. Köşeyi hızlı bir şekilde. Evet. Burada yine ilk sırada olduğu gibi 3 zincir, 1, 2, 3 zincir çektim. Önümdeki boşluğa batıp sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın başını doladım. Tam krokodilimin ortasına fıstık yapıyorum. Beşli bir fıstık. 2, 3, 4 ve 5. 2 kere de kapattım. 3 zincir. Tekrar aynı yere bir fıstık daha. 2, 3, 4 ve 5. Kapattım. 3 zincir. 1, 2, 3 ve sonuncu fıstığı yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 2 kere de kapattım. Bakın şöyle hemen göstermek istiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen şu aradaki bakın şurada çektiğimiz zincir boşluğu var. Oraya batıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Diğer boşluğa battım. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 zincir. Tığın başını doladım. Yine aynı şekilde fıstıklarımı yapıyorum. Diğer tarafta nasıl yaptıysak burada da aynı şekilde yapıyorum. 3 zincir.
İkinci fıstığımı yapıyorum. Kapattım. 3 zincir. 1 2 3 4 ve 5. 1 2 3 zincir çektim. Hemen şu kenardaki boşluğa battım. Sık iğne ile kapattım. 1 2 3 zincir çektim ve köşemi yapıyorum. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Gayet hoş. Hiç ütüye gerek yok arkadaşlar. Diğerine de ütü yapmadım zaten. Bu şekilde kenarı bitirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, köşemi bitirdim. Yine 3 zincir. 1 2 3 zincir çektim. Önümdeki zincir boşluğuna batıp sık iğne ile kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Önümdeki boşluğa batıp sık iğne. Hemen ilk fıstık arasına batıp 1 2 3 tane sık iğne. Diğer iki fıstık arasına batıyorum. 1 2 3 tane sık iğne. Hemen yanındaki boşluğa batıyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir. Hemen ortadaki boşluğa batıp bir sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir. Yandaki boşluğa batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra iki fıstık arasına 3 tane sık iğne. 2 3. Diğer iki fıstık arasına 1 2 3. Hemen yandaki boşluğa batıyorum. Sadece bir tane sık iğne yaptıktan sonra 3 tane zincir. Önümdeki boşluğa, son boşluğa battım. Sık iğne. 1 2 3 zincir ve köşeme geldim. Köşemi yapıyorum. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Bu sıramda bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ben köşeyi bitirip dönüyorum. Evet arkadaşlar, köşemi bitirdim. Yine burada yuvalar yapıyoruz. 3 zincir. Yani aklımızda olsun, şu ortalara sık iğneden sonra bir üst sırada hemen yuva yapmaya başlıyoruz. Bu şekilde daha akılda kalıcı oluyor. Hemen bakın, iki boşluk arasındaki sık iğneye batıyorum ve buraya şöyle ilmeği uzatarak bir yuva yapıyorum. 2 zincir, aynı yere batıp şöyle ilmeği uzatarak ikili trabzan. 1 2 3 zincir çekiyorum ve bakın burada yaptığımız sık iğnelerin tam ortasına batıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Tam sık iğnenin ortasına batıyorum. Kapattım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Tam bakın iki model arası, iki yuva arasına şöyle sık iğneye battım. Buraya da ilmeğimi uzatarak bir yuva yapıyorum. 2 zincir, tekrar aynı yere battım ve ikili trabzan. Bakın ikinci yuvamı da tam ortaya yapmış oldum. 1 2 3 zincir. Bakın yine 3 tane sık iğnem var. Tam ortasına batıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. 1 2 3 zincir. Tam sık iğnenin, yani birinci değil ikinciye batıyorum. Sık iğne. 1 2 3 zincir çektim. Pardon, 2 3. Şöyle net miyiz? Bakın yine iki tane şöyle yuvanın ortasındaki sık iğneye ilmeğimi uzatarak buraya bir üçgen yuva yapıyorum.
3 zincir çekiyorum ve köşemi yapıyorum. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın yine modellerin üzerine model yapmadık. Şöyle zaten her sırada şöyle başlarda 2 tane olacak. Onlar bizim arttırmamız olmuş oluyor. Her sırada bir model arttırıyoruz. Bakın bu sırada da 1, 2, 3 tane yuva yapmış olduk. Ve modellerin üzerine denk getirmedik. Bu şekilde ben köşeyi tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben köşemi bitirdim. Şimdi burada yuvadan sonraki sırada artık krokodillerimizi yapacağız. Bunun için yine 3 zincirle başlıyorum. Modelimi yine aynı şekilde çevirip tığın başını doluyorum ve şu önümdeki üçgen yuvanın ilk trabzanının beline dolayarak krokodilimi yapıyorum. Videoyu çok uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Artık krokodili nasıl yaptığımızı öğrendik. 7 buraya, 3 tane buraya, 7 tane ise şu hemen karşıdaki trabzana yapıp hemen dönüyorum. Krokodilimi bitirdim. 3 zincir. Modelin tersini çeviriyorum yine. Bakın batacağım yer zaten belli. Tam modelin ortası. Bakın. Şu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar modelimin önünü çeviriyorum bana bakacak şekilde. Ve hemen önümdeki üçgen yuvaya yine krokodilimi yapmaya başlıyorum. Bu şekilde krokodilimi yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, ikinci krokodilimi de bitirdim. 3 zincir. Modelin tersini çeviriyorum. Nereye batacağım belli zaten. Şöyle göstermek istiyorum. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3. Modelin önünü çevir. Hemen üçgen yuvanın ilk trabzanın beline dola ve krokodile başla. Ben krokodili tekrar yapıp dönüyorum. Üçüncü krokodilimi de bitirdim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Burada bir yere bağlamıyorum. Direkt köşemi yapıyorum. 2 zincir. 2 tane ikili trabzan. 3 zincirle yükselip modelimi çevirip size de şöyle göstermek istiyorum. 3. sıranın krokodillerini de yapmış olduk. Yine şöyle hızlıca köşemi yapayım. Eminim ki model tam olarak kafanızda oturdu. Ama bilmeyen arkadaşlar vardır. Bir üst sıranın da birazdan yuva bölümünü tabii ki 4. sıranın da göstereceğim. Hemen burada 1, 2, 3 önümdeki boşluğa batıyorum. Benim kediler yine bağırışıyor. Sabitledim. 1, 2, 3 zincir. Hemen ortadaki krokodilin ortasına fıstık yapıyorum. 2, 3, 4 ve 5. Kapattım. 1, 2, 3 zincir. 2 tane daha fıstık yapıp dönüyorum. 3 tane fıstığımı bitirdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen önümdeki boşluğa batıp sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Hemen yanındaki boşluğa battım. Sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Hemen krokodilin ortasına fıstığımı yapıyorum. Buraya yine 3 tane fıstık yapıp dönüyorum. Evet, fıstıklarımı bitirdim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yine önümdeki boşluğa batıp sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Önümdeki boşluğa batıyorum ve sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir ve yine fıstıklarımı yapıp hemen dönüyorum.
Evet, fıstığımı bitirdim. 1 2 3 zincir çekiyorum. Şuradaki aradaki boşluğa battım. Kapattım. 1 2 3 zincir ve köşemi tamamlıyorum arkadaşlar. Köşemi tamamlayıp hemen dönüyorum. Köşemi tamamladım. 1 2 3 zincir her zamanki gibi önümdeki boşluğa battım. Sık iğne. 1 2 3 zincir önümdeki boşluğa battım. Sık iğne. Hemen iki fıstık arasına 3 tane sık iğne. 2 3. Diğer boşluğa 1 2 3. Hemen yanındaki boşluğa bir tane sık iğne, 3 tane zincir. 1 2 3. Hemen yanındaki boşluğa sık iğne, 1 2 3 zincir. Hemen yanındaki boşluğa sık iğne ile tutturuyorum. Hemen iki fıstık arasına 1 2 3. Diğer iki fıstık arasına 1 2 ve 3. Burada hemen yandaki boşluğa battım. Bir sık iğne, 1 2 3 zincir. Bu şekilde ilerliyoruz. 1 2 3. Önümdeki boşluğa hemen iki fıstık arasına 3 tane zincir. Zincir nereden çıktı? Sık iğne. Hemen yandaki iki fıstık arasına 3 tane sık iğne. Kediler ayağımın altında dolanınca dikkatim dağılıyor. Burada hemen yanındaki boşluğa battım. Sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir. Son boşluğa batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum ve köşemi tamamlayıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben köşemi tamamladım. Eminim ki tam manasıyla kafanıza yattı model. Ama ben 4. sıranın yuvalarını tekrar göstermek istiyorum. Sıram, yani 3. sıram bu şekilde bitti. Diyelim ki siz ördünüz, istediğiniz boyutlara geldi, nasıl bitireceksiniz? Bakın bu şekilde, yani sık iğne sırasında bitireceksiniz. İster bu şekilde bırakabilirsiniz, isterseniz de buranın üstüne bir sıra tekli trabzan yapabilirsiniz. Ama bence bu şekilde bırakabilirsiniz. Sizin zevkinize bağlı. Veya bir sıra sık iğne de geçebilirsiniz üstünden. Hemen bir üst sıranın yuvalarına geçecek olursak şöyle 3 zincirle başlıyorum. Bakın yuvaların nereye yapılacağı zaten belli. Şöyle 2 tane gördüğünüz gibi yuvanın tam ortasındaki sık iğneyi şöyle uzatarak yuvamı yapıyorum. Yuvayı yapmayı öğrendik. O yüzden çok böyle yavaş yapmayacağım. 3 zincir. Sık iğne bölümüne geldim. Bakın birinci değil, ikinciye batıyorum. Sık iğne ile tutturdum. 1 2 3 zincir. Tam ortaya batırmanız yeterli bu şekilde. 1 2 3 zincir çektim. Bakın şöyle ortayı gördüğünüzde tam krokodilin tepesine denk geliyor. Hemen sık iğne tepesine batıyorum ve bir tane yuva yapıyorum. 1 2 3 zincir. Bakın sık iğne bölümüne geldim. Tam şöyle sık iğnelerin ortasına batırıverin. Saymanıza da gerek yok. 3 zincir. Tam ortaya battım. Sık iğne ile kapattım. Gördüğünüz gibi 1 2, şimdi üçüncüyü yapıyoruz. 3 zincirimi unutmuyorum tabii ki. Hemen tığın başını doladım. Bakın tam sık iğnenin olduğu bölüme geldim. İlmeğimi uzatarak ikili trabzanımı yaptım. 2 zincir, bir tane daha ikili trabzan. 1
2, 3 zincir. Sık iğnenin ortasına battım, kapattım. 1, 2, 3 zincir. Diğer 3 tane yaptığımız sık iğnenin tam ortasına batırıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir. Tığın başını doladım ve en son yuvamı da yine bu sık iğneye yapıyorum. 2 zincir. Aynı yere battım ve ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir çektim ve köşemi yapıyorum. Zaten devamını eminim ki anladınız. O yüzden çok videoyu da uzatmayalım. 4. sıranın da yuvalarını gösterdiğime göre devamını kendi başınıza yapabileceksiniz. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın 1, 2, 3 ve 4 tane yuvamız oldu. Bu 4 tane modeli bitirdikten sonra bir üstteki sırada da 5 tane olacak arkadaşlar. Hemen daha önce ördüğümü de şöyle getirmek istiyorum. Büyüdükçe inanılmaz güzel oluyor. Büyüdükçe zaten modelin güzelliği ortaya çıkıyor. Bakar mısınız şuna? Gerçekten çok güzel oldu. Biliyorum yine renk kodu soracaksınız ama her zaman olduğu gibi elimde renk kodu yok. Eğer bir ip sponsorum olursa söz veriyorum. Elimde bol miktarda bir ip olursa zaten kodlarım da olmuş olacak. O zaman ben size renk kodları vermeye başlayacağım. Şu anda elimde olan ipleri ördüğüm için etiketlerini atıyorum arkadaşlar. Atmış bulunuyorum. Şunu saklayayım desem de bir bakıyorum. Benim kediler de malum maalesef oynuyorlar, kaybediyorlar. Evet arkadaşlar, fazla lafı uzatmadan bugünlük de bu videoyu bitirelim diyorum. İnşallah ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımdan memnun kalmışsınızdır. Bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.